Sen kaslı mısın, şişko musun? Almışım değil mi? Kilo değil, yorulmuşsun ya. Keşfete düştüm, meraktan birkaç videoya baktım. Bu adamı niye izliyorsunuz? Çok enteresan bir kişiliksin abi. Keşfete düşüyorsun. Ve Teşekkür ederim. izleten bir fikir bulmuşsun sen. Evet, Adam evet, böyle evet. kalıyor böyle. Hipnoz olmuş. 2 ay video atmıyordum, 3 ay video atmıyordum. Neredesin? Özledik. Bu da bir hafta önce mi bir de ya? Biliyorum ki 1,5 haftadır yok. Bak yine yok. Abi durdursana şunu. Utan. İstanbul'a gelip ben yeni bir şey yapayım. İstanbul'da hiç batmadın. Bu senin için yeni olacak. Evet, bu ilk defa. Senin buradaki şey böyle bir CEO pozu gibi. Yok, bu battım abi, çok kötü Bat- durumdayım ben. Buradan bastım burada. Olur olur. Linçet'e hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu Ömer Şanlı. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Her şey yolunda abi. Çok teşekkür ederim çağırdığın için. Ne demek ya? Ben merak ediyorum seni. Ya Eyvallah. çünkü çok enteresan bir kişiliksin abi. Keşfete düşüyorsun. Ve Teşekkür ederim. İnanılmaz düşüyorsun. Sen de böyle hani böyle şey gibi yani bir akraba gibi yani böyle o keşfetin bir şeyini çözmüşsün bence. Tak diye düşüyorsun. Böyle hikayelerini dinliyor ya da algoritma ile ilgili bir şey mi çözdün sen? Bir matematik oturttuk. En azından onu söyleyebilirim. Var mı? Matematik Bize de söyleyebilir misin o matematik? Nedir o ya? Kamera kapandığı zaman söyleyebilirim. Tamam, mutlaka. Ama şey yani gerçekten şey eskiden beri gelen 2014'ten beri ben YouTube'dayım. O zamandan beri zaten algoritma nasıl çalışıyor, algoritma nasıl çalışıyor falan sürekli kendi aramızda Değil mi? tartışıyorduk ama belirli bir şeyleri en azından normlara oturttuktan sonrasında altını doldurmak kalıyor geriye. Altında benim... Instagram hikayesi de aynı mı ki algoritma? Evet evet, adımında? yani genellikle algoritmalar diyeyim, bütün performans algoritmaları aynı şekilde çalışıyor, benzer şekilde çalışıyor. Sadece bazı dinamik farkları var. Onları oturtursan altını Oluyor. doldurduğunda güzel bir şeyler yakalayabiliyorsun. Ha. Onda bizde de Çözdün. altında saçma sapan anılar, yani benim başıma gelen saçma sapan şeylerle. Saçma sapan şeyler dediğin ama bayağı da izleniyorsun ya. İzleniyor, bakıyorum. evet, ne yazık 7 ki. milyonlar. Herkes izliyor abi. Yani de saçma dediğin anılarda bir şeyler var demek ki. Evet, linç et Ömer'e geçelim bakalım neler varmış. Sen kaslı mısın, şişko musun noktayım? Böyle bak şu an mesela yanımdasın, aynı soruyu ben de sorabilirim. Gerçekten kaslı gibi de duruyorsun, Abi kilolu gibi de. belden üstü kaslı gibi duruyor, belden aşağısı çok kilolu. Ama bacaklar böyle salık değil, onlar da sıkı. Abi- Bizim Batu gibi. Şöyle bu şişmanların şeyi vardır ya, hani altı dolu içi dolu şişman dedikleri. Benim bacaklar ezelden beri zaten Hep arka diri. taraf da aynı şekilde öyleydi. Ama üst vücut olunca biraz daha toparlanınca bazı zamanlarda bazen kaslı bazen şişko olarak. Düzenli spor yaptığın dönemler oluyor diyelim, bir 6 ay gidiyorsun, Kesinlikle. sıkı gidiyorsun. Kesinlikle. Ha. Ondan sonra 2 yıl falan komple yok 2 oluyor. yıl yok. Ha. Aynen. Şu hangi dönemdesin şu an? 2 yılın sonundayız şu anda. Yani Yapmadın. Sıfırdan başlayacağız inşallah. Ha, bir Yavaş. daha iyi o zaman, çok salmamış vücut. Yine bir hep böyle sanki dün spordaymışsın gibi bir görünüş var, o güzel. Eyvallah abi, çok teşekkür Bayağı ederim. iyi bastın demek ki zamanda, iyi gittin yani. Ya oldu benim var, ben 120 kiloydum. Sonra üniversite başladı. Böyle ilk sene olur ya üniversitede hazırlık. Hiçbir şey yapmadığım bir dönem olur. Ben o dönem 78 kiloya düştüm. Sporla ama inanılmazım yani. Baklavaları falan çıkardım böyle. Bu kadar. Sonra mimarlık 1. sınıf başladı. 1. sınıf başlayınca tekrar 120'ye Bir yılda hemen gittin. Yok, bir yılda değil de yavaş yavaş. Evlendim, evlenmeden önce gene bir 90. Şimdi tekrar evlenmeyle beraber 120'ye yakın. Evlenme niye kilo aldırıyor sence? Abi yiyorsun ya. Neyi? Her şeyi. Yani eve giren Eşin her güzel şeyi yemek yiyorsun yapıyor mu? abi. Eşin güzel yemek yapıyor mu? Çok güzel yemek yapar. Şeydir ya, şimdi birçok insan anlar beni o konuda. Yani hani insanlar normalde yapar. Kahvaltını yaparsın sabah, öğlen yemeğini yersin, akşam evine gidersin, yemek yersin. Ama bizde var. Abi şundan da mı yesek, bir akşamüstü bir yemek olur. İkili eşinle beraber mi? Tabii, sonra eşin der ki eve gelince yemek yiyecek misin dersen dersin ki tabii ki, çünkü eşinle yemek yemen de lazım. O da bir var. aktivite seninle aranda. Öyle olunca ben 4-5 öğün yiyebiliyorum gün Kırmamak için, kilo alma Kırmamak için dediğimiz. ben yiyorum. yapıyorum, evet, yiyorum yani. Devam et. Neredesin? Özledik. Müthiş bir ilişkin Bu da var. bir hafta önce mi bir de ya? Bu gerçekten ne zamanı? Bir hafta. Yeni. Ne zaman da video koymuyorsun ki? Abi 2 ay falan oldu. Bu YouTube'dan mı? Evet. Senin böyle bir ilişkin mi var? Neredesin müdür? Ya mesela? beni Gelmezsin. sağ olsunlar çok seviyor takipçilerim.
Ama benim ezelden beri ben zaten mimarlık yaptığım dönemde başladım YouTube'a. O zaman da şöyleydi ya, 2 ay video atmıyordum, 3 ay video atmıyordum. Benim 4 kere falan var, geri dönüş videosu ve 6 kere geri döndü falan yani böyle. Bir ara sonra saçmalamaya başladık, ona dönmeyeyim dedim artık. Geri dönüş ne demek ki? Geliyorum, geldim Geliyorum, falan. gele yazdım, gele yazacağım tarzında oldu. Ama hep de varsın ama 2013'ten beri diyorsun. Eğer şu an düzenli koysaydın sen şu an bir Ruhi Çenet miydin yani? Öyle demeyelim de. Orkun Işıtmak. Düşüreyim mi? Sen bir deli mi ne? Delimine de yüksek abi. O da mı yüksek? Bunları tabii yapmıyorduk. Tolga Enes? Tolga Enes olurduk ya. Tolga Enes olurduk. Yok. Tolga Enes'i Tolga'sı burada. İyi yere gelirdik. Zaten ben... Senin hatalı kararların var mı? Mesela Tolga ile Enes'in artık para radyoda dediği bir dönem var. YouTube'u o yüzden bırakıyorlar. Senin de böyle var. YouTube yapmayayım ben. Hani Bu kadar değil. Bu kadar değil. uçurtma uçuracağız falan. Hani böyle uçurtmada para var. Hani böyle bir fikir bırakıp var. ne yapıyorsun bırakıp yani o dönemde? Ya okul odaklanışı bizim projeler oluyordu. Mimarlıkta böyle dönemsel proje olur. O yoğunlukta uçuyor kafadan yani. Yaptın mı mimarlık meselesini çok ciddi şekilde? İşte kötü karar dediğimiz yer orası işte. Yani yapmadın. Yaptım. Yaptın. Kötü kararım o zaten. Aa. Şöyle ben YouTube'u zaten böyle bir son senem okulda. YouTube'a böyle bir eskaza atıyorum, video gibi oluyor. Bir de var, ben mimarlık okuyorum ya, hani o dönemde inanılmaz böyle YouTube işte içerik üreticiliği, inanılmaz paralar konusu yoktu Hiçbir zaten şey o yok. zaman Ha. yaktı yani. Evet. Nasıl hemen yapıyor? Her hafta skeç çekiyordum para kazanmadan ya. Neyse radyoya geçti, aylık para görmüşler. Doğru yani bu. Oldu mu bari? Evet Kazandın mı abi para? radyoda para hep var. Hala mı var? YouTube'da yok çok var ama radyoda hep bir takım o sıra kendini geçindiriyordun. Tabii canım. Belki de şu anda hatayı biz yapıyor olabiliriz. Ay, şu anda da radyo devam etseler şu anda da radyodan da kazanırlar. İyi para var mı? Onu da bence boş bir şeyden bıraktınız. Anlatırım. Anlatırsın. Kameralar kapalı. Radyoyu ne diye bırakıyorsunuz siz? Bizi yayından kaldırdılar. Hep de onlar bırakmıyor. Onların kötü kararı olmuş. Ya ben son sene zaten az video atıyordum. Bir de mimarlık okuduğum için mimarlığı çok seviyorum ben bu arada. İnanılmaz sevdiğim bir meslek. Sonuçta bir şey hayal ediyorsun ve o gerçeğe dönüşüyor. Yani fiziksel bir şeye dönüşüyor. Dokunabildiğin, içinde yaşayabildiğin, bu çok güzel bir duygu. Okulun bittiği gibi direkt kendi şirketimi kurdum. 2 ortağımla beraber, 2 okul arkadaşımla beraber. 2 sene biz onu yaptık. Çok da güzel gitti bu arada. İnanılmaz gitti başlarda. Birçok gerçekten çok büyük kurumsal firmalarla çalıştık. Hastanelerle çalıştık. İşte iletişim merkezleriyle çalıştık. İçlerini tasarladık. Bir şeyler yaptık. Ne oldu? Daha sonrasında bizim daha şu an alışkın olduğumuz bir konu var ya, doların yükselmesi. Şu an yani 5 lira atınca biz falan yapıyoruz böyle. Yani o zaman 5 lira 4 lira atınca çok büyük olay oldu. Daha ilk böyle işte 3'ten 4'ten 6-7'ye çıkmıştı. Bir anda bizim projeler durdu. Bizim projeler bir anda durunca biz de düştük. Kurumsal firmalardan Ayşe teyzenin banyosuna düştük. Öyle olunca orada da var. Paranı alamıyorsun. Ayşe teyzeye beğendiremiyorsun. Yok akrabası diyor ki ben bunu daha iyi yaparım diyor. Bilmem ne. Bunlarla tabii. Oha mimarlık acayip bir şey özetledin. Evet. Öyle olunca biz... Kurumsallar daha fix bilmem ne para. bilmem Paran ne. belli, anladın mı? Ayşe, Yani zaman belli. Teslimlerini yapıyorsun. Yönetiyorsun. Paranı alıyorsun. Ayşe teyze de Ayşe var. teyze çok zor. Bunun daha iyisini benim kaynım yapıyor Aynen. falan. Bunlara bu kadar param verdiniz Bir tane falan. akrabası geliyor, böyle fayans mı döşenir diyor. Yani öyle şeyler oluyor yani. O batmayla beraber bir de depresyon dönemi başladı bende. Depresyon dönemi başlayınca hiç ondan Dedin kalan ki, bir şey yani. Yine geri dönüyorum diye Evet. geldin. Yine de geri dönüyorum diye geldim. 4 geliş aslında bir batış finali mi yani? Batışın sonu mu? Abi son Dördünde de battın mı yani fikir olarak? fikir olarak demeyelim de Kafa olarak. Psikoloji kafa olarak. evet. Ha. Yani psikolojik olarak, ruhsal olarak biraz buhranlı dönemler oluyor onlar. Ya Çünkü bu kadar erken giren herkes bir kafa mutlaka gitmiş demek ki. Nedeni söyleyeyim abi. Çünkü aynı şeye bağlanıyor konu. Para yok. Para olsa da kazanmadığın- batıyor. Şöyle. Para olsa da kafa gidiyor yani. Kafa gidiyor. Yok, kafa gitmedi şöyle. Para olmayınca bir şeyde sen bunu yapmaya devam ediyorsun. Neden devam ediyorsun? Çünkü Seviyorsun. seviyorsun. Bunu yapmayı seviyorsun. Ama yaptığın şey sana bir şey kazandırmıyor. Bir yandan da kaybettiklerini görüyorsun. Bunu yapmaya ayırdığın vakitle. Şu an çok tanıdık duygular bunlar bize. Onu görünce oluyorsun ya. Yani ben niye devam ediyorum abi o zaman? Niye kendimi bu kadar... Evet. Değil mi? Doğru. Evet doğru. Vallahi Ne tanıdık. yapıyoruz ya? Kapat. Ulan biz neye para harcıyoruz? Ya o zamandan daha böyle stabil bir gelir modeline dönüşebilseydi konu veya biz dönüştürebilseydik diyeyim, kendim açımdan konuşayım bunu. O zaman daha devam ederdim. Daha düzenli devam ederdim. Şu an mesela daha düzenli hale getirmeye çalışıyoruz ama insanların işte kafasında kalan, video atsam da yine gidecek zaten
korkusu şeyi var, işte bu. evet. O seyirci sendeki şeyi anlamış. Ama yani. ben artık varız, buradayız. Var. Buralardayız. Evet. Şey yapacak. Net kararını verdi artık. Atacak. Devam et. Şimdi ben lükse alışık olmayan bir insanım. Memur çocuğum bir kere. Hanım da yok. 2 sene önce de evlenmeye karar verdim. İmzalar atıldı, nikah bitti, otele doğru yola çıktık. Eşim de 10 dakika önce anırarak evet dememiş gibi ağlıyor arabada. Evlendi diye. Hadi be ne anırması. Ya bu adamı kim konuşturuyor ya? Bir yıl olmuş da. Bu senin şu an dikey Instagram'da benim Formatımız, de evet. keşfetimde hep önüme düşen format bu. Birkaç şeyleri de algoritmadan anlamaya başlıyorum. Ben bilmem ne sevmeyen bir insanımdır Yes. diye bir girme var. Bir girme Yes. var. Hook atıyoruz. Evet. Hook'u atıyorsun. O hook'u sonra nasıl tersi çevirdiğini izliyorum. Aynen öyle. Çözdüm zaten seni. bu arada bu format ben zaten dedim ya bir battım oldu bu oldu falan. Ben bir zamana kadar çok şanslı bir insandım. Bu üniversitenin son zamanlarına kadar. Her şey falan böyle olurdu yani bir şekilde oluyordu aklıma koyduğum şeyler veya hayal ettiğim şeyler. Yani, O her insanın bir döneminde o oluyor. aynen. Kendini böyle ölümsüz zannediyorsun. Böyle Ha, evet, fikirlerin evet, hep evet, her evet. şey para yağacak. Her şey sana gelecek Abi. hissettiğin bir dönem oluyor. Ya o zaman şey yapıyorsun ya bir de yani hani ya bir şekilde olacak Olur diyerek ya. giriyorsun konuya. Korkusuz oluyorsun yani. Çözerim diyorsun. Abi sonra şey oldu. Bir an geldi böyle üniversite bitti işte dedim böyle dolar molar olayları falan. Ondan sonra inanılmaz şanssız bir insana dönüştüm ben. Hani böyle şey hikayeler olur ya. 6 kişi bir araya gelir bir fikir konuşulur. Sonra biri şey der ya yok peki şöyle olursa yok ya falan der herkes. Ve o yok ya'lar hep benim başıma gelmeye başladı. Yani en kötü fikir sende olmaya başladı. Yani her şey başıma geliyor yani. Saçma sapan şeyler başıma geliyor. Saçma sapan şeyleri de ben tabii ki battıktan sonra işte çalışmaya başladım. Bir ajansta kendi işlerimi yapmaya başladım. Bir yandan mimarlığa devam ediyorum ama freelance olarak da. Toparlamaya çalışıyorum yani. O sırada da denk geldiğim insana anlatıyorum ben ama bu şekilde anlatıyorum. İşte ben normalde böyle bir insanım. Çünkü eskiden böyle değildim yani. Eskiden atılgan bir insandım, bilmem ne bir insandım, şanslı bir insandım. Normalde olduğum insandan farklı şeyler yaşıyorum şu andaya döndü konu. O kalıp da bir şeye dönüştü. Aynen. Instagram'da bir video. Yazıyor musun önden konuşan şeyleri? Tabii ki yazıyorum. Full yazarım mı? Tamamen bazıları doğaçlama çıkıyor. Ha. Ama doğaçlama çıkanlarda genellikle şey olmuyor. Punchline olur ya hani. Ha. O oturmuyor. Çünkü o sırada nasıl anlatsam bunu düşünüyorum. Bu akıcılık olmuyor. Ama yazdığım zaman en azından omurgayı biliyorum. Omurgayı Onun üzerine- oturtabiliyorum. Demek Bu adam nerede? Bu adam ne yapıyor? Neyle uğraş veriyor? İnanılmaz Şeklinde eski. sorular sorduğunuzu Ne? düşünebiliyorum. bu ilk üniversite Sorularınıza zamanları. cevap vermek istiyorum. Bu üniversite Çünkü zamanı. biliyorum ki 1,5 haftadır yok. Ha, yine yok. Ama 1,5 hafta çok Biliyorsunuz masum. ki bir mimarlık okuyorum. Mimarlığın zor bir Saçma sapan bölüm şey. olduğu hakkında fikriniz vardır diye düşünüyorum. Abi durdursana şunu. Utan. Utan. Baştan versene mi baştan? Ne? Ya şu diye bir kendi kendine oynama var. Kendini oynuyormuşsun o sıra. Evet. Yani kamerada. Adam eskiden 1,5 hafta yokum diye video çekiyor. Şimdi 2 aydır yok. S***inde değil. O 2 aydır da 2 yıla dönüştü sonra. Bu yaşlardan beri bu işin içindesin ha. Vay be. Güzel. Ee, Ama bayağı da burada kameralara oynama, bir şey sevme. Ya o sıra mesela tanınıyor muydun böyle dışarıda kendi kitlen bir şey var Yok mı? ya yok orada benim taş çatlasın 10.000 abonem vardı. 10.000 abone Taş var. çatlasın bu arada yani o kadardır. Hiç okulda orada burada denk geldin mi abonem bunun? Yani bu insanlar hiç denk Yo hiç o zaman hiç denk gelmiyordum Hiç. eskiden. Bir de ben İzmir'deydim. Şimdi İstanbul'da daha çok. Ha İzmir'de yaşıyordun. Tabii, İzmir'de yaşıyordum tamam, o zaman tamam. İstanbul'da daha çok tabii insanlar sosyal medya daha hakim konu olarak. Sen ne zaman İstanbul'a geldin? 6 yıl oldu ben İstanbul'a. Ha, daha geldim. yeni. 2019'da geldim ben aynen. 2019'a kadar İzmir'deydim. Yani mimarda İzmir'de battın o zaman. Evet İzmir'de bak. Burada yeniden. YouTube'da da İzmir'de baktım. Anladım. Buraya yeni bir şeyle geldim. İstanbul'da hiç yani. batmadın. Bu senin için yeni olacak. Evet bu ilk defa. İlk defa İstanbul'da da. İnşallah Burada batmaz. çok değişik oluyor. Gel. Ya o şey de jest mimik olayı da şeyden tabii bunu direkt bilmiyorum hani nereden geliyor ama çok eski fotoğraflarıma baktığımda çok suratsız bir adam. Büyük ihtimalle mimarlıktan olduğunu düşünüyorum. Onun da sebebi şu. Şimdi bizim projelerde hep bir jüri karşısında sunum yapılır. Ha. En son projeni sunarsın. Ha. Ve dev paftalar vardır. Yani böyle duvar boyu pafta yaparsın. Şimdi orada Pafta da ne ya? Pafta ne? pafta projeyi çizimlerini Yansıttığın- gösterdiğin Aha, o büyük kağıt. A0 boyutunda 5 tane mesela yan yana böyle. Onları diziyorsun. Hocalarına karşı savunuyorsun projeni. Savunmada da şey oluyor. Şimdi orada koskocaman bir şey var. İnsanları nereden başlayacaksın, nereden anlatacaksın, şu an neredesini söyleyemediğin için şey başlıyor yavaş yavaş. Şimdi hocam şurada gördünüz. İşte hocam şöyle yaptım. Yok hocam bilmem ne yaptın diye yavaş yavaş hareketler başlıyor. Ha, sunumlarda var. O sunum bence buraya yansıdı. Ha. Abi bazı insanların ama irite ediyor o çok hareket. Yapaymış gibi duruyor ama şey gibi de duruyor. Hani
çok heyecanlı gibisinde duruyor. O değişik yani. Tabii ya işte bir yerden sonra da videoda da olduktan sonra benim artık normal konuşmama döndü o. Ben şu an insanlar içerisinde bir şey anlatırken de böyle saçma sapan hareketler yapıyorum. Hatta bazen böyle çok yaptığım zaman durdurmaya çalışıyorum. Bu sefer de konuşamıyorum. Şey gibi oldu. Elini açmadan koşamazsın ya, onun gibi oldu yani. Durunca konuşamaz hale geliyorum yani. Devam et. İkiniz de oradaysanız fotoğrafı nasıl çektiniz? Orada şey var. Geri sayım mı? Geri sayım değil, saat abi. Saati biraz daha dikkatli bakarlarsa fotoğrafı çekme şeyini görebilirler oradan. Bir de bu fotoğrafı çok zor çektik biz. Yani ilk önce benim göbeğimin saklanması lazım. Saklanmış. Tabii eşim zaten çok... Bu 137. take falan. Hani Ha. öyle diyeyim sana yani. En son sinir krizi geçirdi eşim. O kadar şey misin ya? Göbeğim gözükmesin misin? O zaman daha yeni kilo alıyordum ekstradan. Ha yeni. Daha alışamamıştım. Bir de çok kötü bir saçım var zaten onu. Evet, peruk gibi duruyor. Çok kötü. Aşırı dalgalı. Rasomutay ve Melih Boğaz saçı gibi duruyor şu Evet, anda. evet. Şu an enteresan duruyor ya. Devam edelim. Keşfete düştüm, meraktan birkaç videoya baktım. Bu adamı niye izliyorsunuz? Biri bana açıklayabilir mi? Video çekenler çok haklı. Sizin gibi insanlar oldukça daha çok insan böyle saçma sapan işlerle uğraşacak. Niye bu kadar kızdın be kardeşim yaptın yani? Ne yaptım ben sana? Geçseydin ya. Bir de merak etmiş, sonuna kadar izlemiş, anladığım kadarıyla o istediğini bulamamış. Hayır işte senin bence istemesen de sonuna kadar izleten bir fikir bulmuşsun sen. Evet, Adam evet, böyle evet. kalıyor böyle. Aynen. Hipnoz olmuş orada. Adam böyle içinde kalmış, çıkamamış yani. O 90 saniyesini geri istiyor yani. Öyle bir şey var onun. Devam et. Normalde hiçbir şey yaşamayan ama her zaman her şeyi yaşayan abim. İşte bu. İzlenmenin sırrı bu. Bak İzlenmenin sırrı bu. yine bir şey yapmış yani. Algoritmayı çözmüş gibi biri yani. Evet. Gerçekten şimdi ben normalde kalıbı çok güzel bir hook aslında. Çünkü şunu veriyor. Ben normalde farklı bir insanım. Şu an bundan dediğimde farklı bir şey yaşayacağım. Sen de bu yaşama olayımı dinleyeceksin ama bunun sonunda bir fuck up var. Tek seferde anlatabilen bir cümle. O işte insanları tutuyor. Çünkü ben şey deyince, şimdi ben normalde deyince aslında devamında bir hikaye olduğunu anlayabiliyorsun. Sonunda insanların video izlemeye devam etmesi için şey gerekiyor. Bir neden gerekiyor. Ben o nedeni verebilmiş oluyorum. Bu bir kalıp mı, sen mi buldun bunu? Yani Yok, internette bu falan- şey kendi kendine çıktı dediğim gibi yani. İnsanları ben kendi anılarımı anlatırken de böyle anlatıyordum. O anlatmanın iyi yönlerini tutup kötü yönlerini elediğimiz bir yapı oldu aslında zamanla. Devam et. Ruj yengeninkinden daha iyi olmuş. Doğru. Var mı? Yok Ama çok parlaksın hakikaten. Abi yeni evleniyorum. Onun verdiği bir Ama dudaklar. kızarıklık var. Öyle Onun mi verdiği ve ekstra bir beyazım. Niye ben bu kadar beyazım harbiden? Evet. Değil mi? Hiçbir şey yok bu arada. Ben eşimi almaya geldim. Berber değil, ne bu, kuaför. Kuaförden almaya geldim eşimi. O sırada çekildik yani. Hiçbir şey de yok ama harbiden ben bir şey touch-up'lı duruyorum yani. Bir face Evet, atılmış gibi suratıma Evet, yani. o var gibi duruyor. Yok diyorsan yok dedim. Yok, Sana vallahi- inanıyoruz. vallahi yok. Ya. Ama işte o şeyin verdiği... Bu ne, kaç yıl önce bu fotoğraf yani? 5 yıl mı işte? 2020 işte bu. Almışım değil mi kilo? Kilo değil, yorulmuşsun ya. Yorulmuş. Hayır, saçlar yorulmuş falan. Bir şey olmuş yani. Yorulmuş. Ha, bir neşe gelmiş. Ama yorgunluk da gelmiş yani. Evlendik ya abi. Evlilik. Hani evlilik Evlilik yorulabilir, yorucu bir gençleştirebilir. Yani o şey de olabilir. Sizin mesela ne iş yapıyor eşin? Endüstri mühendisi. Öyle mi? Aha. Aa, Berfu da öyle. İşini yapıyor mu? Evet. Bir ambalaj firmasında malzeme planlama mühendisi olarak çalışıyor. Ha, birlikte bir şey yapıyor musunuz? Yani bu videolarda fikir veriyor mu, o bu falan bir şeyler yapıyor mu? O da bazen içerik üretiyor. Ben ona destek oluyorum bazı noktalarda. Kendi Instagram'ına mı? Kendi Instagram'ını üretiyor. İşte o da birkaç deneme yapıyor. Hatta şu anda biraz daha saldırmak istiyor o tarafa. Ama tabii ki çok yoğun çalışıyor. Yani sabah 6'da kalkıyor. Her sabah ben de onunla beraber kalkıyorum. Onun dışında bir yorgunluğu olabilir. Şu an işe yollayıp video çekiyorsun evde. Ben ofise geçiyorum şu anda. Ha. Ondan sonra ama o 6'da kalkıp Gidiyor. gittiği için ben de ona 6'da kalkıp onu götürmek zorunda kalıyorum. Kalıyorsun ha. Onun verdiği bir yorgunluk O olabilir. yapar. O yapar. Ondan sonra o da saldıracak bakalım yani. Tabii şey yapıyor. Benden bir şeyler almaya okey bu noktada. Ama bir karı koca olmanın verdiği bir şey vardır yani. Evet, o- Sen doğru söylüyor olabilirsin ama şu an umurumda değil. Yani öyle bir... Karı koca çalışmanın en zor kısmı. Çok damar bir yere parmak bastın. Gerçekten de öyle. Yani tamam, senin tecrüben harikasın, mükemmel, bravo, kendine sakla gibi bir... Fikrini merak etmiyorum yani. Umurumda da değil. Burada önemli değil fikirlerim. Evet, ben böyle bir yanlış yapacağım, sen de bana karışma. Aynen. Ya da Onlar yaşamıyor doğru yani. falan. Neyse ama senin yüzünden ben de yandım arada, biliyor musun? Devam et. Adam aslında gülmüyor. Sadece öyle gözüküyor. Sen de yüz ifaden güleç benim gibi.
Evet. Ya o bir süre sonra insan gıcık kapıyor ondan, biliyor musun? Şey gibi. Yani böyle hep Sahteleşiyor gibi hissediyor hem insanlar. sahteleşiyor gibi hem çok neden mutlu ki bu mesela? Hani Ona gıcık oluyorlar. Tabii yani. Neden gülüyor ki bu kadar diyor mesela. Ne var lan bu kadar Evet ya, eğlenceli hayat yani. o kadar komik bir eğlenceli bir yer değil. Bu salak neye gülüyor gibi Evet. bir şey var. Bana da var o. Böyle ben dinlemem mesela, güleçtir yani. Hani sen böyle dinlerim. O da niye gülüyor bu diyor. Halbuki şey değil Sen ama sahnede de öyleydin. Evet. Yani şeyde sunarken de öyleydin. Sunarken Yani de o ciddiyet gülüyordum. şeyi olmuyor sende. Ciddiyetin senin o sırada eğleniyorsun gibi duruyor. Yani hiçbir şeyi tam ciddiye alamama durumundan da kaynaklanıyor. Yani Tabii ki. neden şu an bu kılıklardayız ve sahnedeyiz ve onlar bizi izliyor ki? Şu an bu niye yaşanıyor bu şu an? neden? Yani sürekli o soruyla uğraşıp bir yandan da hani yazdığın skecin iyi geçmesi için ezberini kafadan geçiriyorsun falan. Böyle bir o arada kalmışlık benim çokça hareketlerde hem en çok fırça yediğim yer hem en çok alkış aldığım yer gibi bir şey oldu. Ama o seni biricikleştirdi. Ben kendi görüşüm olarak söylüyorum bu arada yani. Seni Teşekkür ederim. biricik Senden noktaya getirdi. yani. Biricik. Biricik. Hiç ağzına biricik olmadı ama. Doğru söylüyorsun. Bana kendimi özgür. Ya yülik deyince de kızıyorlar o yüzden Evet, evet, diyemiyorum haklısın. yani. Ne diyeyim şimdi? Unique'de. Bazı kelimeler var ki onlar kalmalı. Birici. Seni biricikleştirdi dedi ya birden böyle. Ciklet markası gibi çok tatlı. O yüzden burada ben gülmüyorum tabii ki. Sırıtıyorum. Benim sırtmam. Senin buradaki şey böyle bir CEO pozu gibi mimar ofisini açtığın dönem falan öyle bir Yok pozu bu battım abi. Çok kötü durumdayım ben burada. Ben basırımdayım burada. olur. olur Ya tamam. o hiç fotoğrafım yoktu. Bir yerlere Onu bir koy. şeye gidiyorum. Hiç fotoğrafım yok. Yani en son 2010'dan kalmış fotoğraf. Dedim bir fotoğraf çekileyim bari onun şeyi yani. Çekindim. Devam et. Şimdi şöyle bir yanlış algı vardı. O zaman YouTuber'lar çok para kazanıyor. Yalan. YouTuber'lar vergi kaçırıyor. Yalan, öyle bir şey yok. Ama sıkıntı şuradan kaynaklandı. Çok büyük bir bilgi dezenformasyonu var. Kimse bizim nasıl gerçekten para kazandığımızı bilmiyor. Bizim nasıl bir süreçten geçtiğimizi bilmiyor. Bilmediği için bunu biz çok kolay para kazanıyoruz zannediyor. Biz çok para kazanıyoruz zannediyor. Öyle anlatıyor ki sanki amelelik yapmış. Yaptım. Yapmış. YouTube'un amelesisin. Ben YouTube'un amelesiyim bu arada. Gerçek Doğru, anlamda gerçek. YouTube'un ameleliğini yapmış insanım yani. Cefasını sürdüğün sefası olmadı ha. İnşallah gelecek senelerde sefasını süreceğiz yani. Yani umudum var hala yani. Umudum her zaman var. Ama Enerji. burada ayrıldık mı senle? Umut var mı? Bende yok. Yok değil mi? Tamam. Sen de Umut nerede? Radyo. Şu an Başka şeyler yapıyorum. başka şey. Gazete. Sahne. Gazete çıkaralım. Dergi. Böyle YouTube'la ilgili belgesel falan çekildiğinde seni en önde koyuyorlar tabii. 2010'dan beri YouTube'dasın. Evet anlatma konularında özellikle vergi konularında ben Vergide de mi? çok büyük patladım ben vergi Öyle konularında. mi? İnanılmaz patladım yani. Zaten orada bir vergi ödüyoruz tabii ki dediğinde bir bir O mahsur sırada gitti yani. diye gitti ya. Ya şöyle YouTube'un ilk bu YouTuber'lar vergi vermiyor olayları çıktığında ilk böyle soruşturma başlatılacak. İlk bana geldiler. Ve şans eseri ben İzmir'de falan yani İstanbul'da daha başlamamış. Ben o zaman burası Creative Station benim o zaman menajerliğimi yapıyordu. Bütün Bu gelen geliri beyan etmen gerekiyor. Aynen, bilgisi. beyan etmen gerekiyor. Daha kimse de yoktu. İlk sana geldi. kimse de yok. İlk bana geldi. Evet, Şöyle evet. oldu o da. Yani çok büyük isimler. Orkun Işmak, Merve Özkaynak, Ruhi Çenet bilmem ne. Yani herkesin olduğu bir ajans benim de olduğum. Mesela bu kadar büyük isimlerin olduğu yerde bana geldi vergi memurları. Ben donla açtım kapıyı. Buyurun dedim işte vergi dairesine bekliyorsunuz dedi. Elime kağıt verdiler. Ben de aradım. Dedim böyle böyle abi dedim yani. Geldiler dedim yok abi olur mu öyle şey falan dedi. Bir gün sonra herkes patlamaya başladı. Allah Allah ilk. Ve şöyle oldu şimdi ben İzmir'de olduğum için İstanbul'da değilim. YouTube'un kümülatif olduğu yerlerde fikir alışverişi de oluyor. Fikir alışverişi olduğu yerlerde İstanbul gibi, Ankara gibi, işte daha farklı yerler gibi vergi memurları konuya biraz daha hakim hale geldi ve ona göre karar verebilir hale geldiler. Çünkü ilk olduğu için bize. O zaman kuralı yok. Yani böyle yapman lazım yok. Biraz vergi memurunun inisiyatifine kalan konular vardı. Benimki bir yapıştırdı bana, bir yapıştırdı. Hiçbir şey de diyemedim. Ha. Ve şöyle oldu. İkinci şeyi söylüyorum. Şimdi o zaman cezayı yazdım. Ben batmışım zaten o sırada. Çok kötü durumdayım. Zaten hiçbir şey ödeyememişim. Ödersem bunu şu kadar oluyor falan bir şeyler vardı. Onları da yapamamışım. Zaten battıktan sonra mı geldi bu Tabii sana? battıktan sonra geldi zaten bana konu. YouTube'u da bıraktığın dönemde aslında. Aynen hiçbir şey yok yani. Bir de bu geliyor üzerine. Ha. Neyse İstanbul'a gelip ben yeni bir şey yapayım sıfırdan başlayayım konuya falan dedim. Bu sefer de yapmışlar. Gene İzmir
sağ olsun. Benim ilk YouTube'a başladığım 2014 var ya. 2014 yılında gelir melir yok bu arada yani. 10 lira, 200 lira geldiği zaman YouTube'dan para gelebiliyordu sana. O da 6 ayda bir falan geliyordu gibi düşün. İlk benim YouTube'a başladığım dönemi de alıp şey demişler. Sektör ortalaması, bu adamın sektörü reklam şey yazıyor. Tabela yazıyor benimkiler. Mimarlık tabela yazıyor. Mimarlık tabela sektörünün ortalama kazancı budur. Bu adam o zaman 2014'ten beri bu parayı kazanıyordur deyip onun vergisini kesmişler bana. Hepsini. Ekstra. Ve ben bunu haberim yok. İstanbul'a geldikten sonra öğreniyorum. Dedim bir dakika böyle bir şey yok. Dediler ki itiraz süresi 1 aydı. İtiraz edemedim. Edemezsin. Aynen. Onu da ödedim ben. Oo abi sen şu an İnanılmaz patladım Sen şu an yani. vergi konusunda çok bilgilisin. Ben inanılmaz bilgiliyim. yani şu an bu tecrübe. İnanılmaz bilgiliyim ve Kimse bilmiyordu ya. Ben Hiç kimse vergi dairesine bilmiyordu. gitmiştim. Buradan para geliyor, bunun vergisini siz sonra alırsınız diye. Kimse bilmiyordu. Yazı yazdım. Bilerek yani. Dilekçe verdim. Bana bununla ilgili bilgi verin. O zaman çıktı işte Google'a fatura kesim 1 diye fatura tabii sonra değişti. Sonra başka bir şey oldu. Şimdi yeni bir kural geldi. İstisna hesapları bilmem neler. Yani işin şu anda kitabı oturdu. Evet. Şu an başlayanlar çok şanslı bu konuda. Doğru. Bizim zamanımızda ya hiçbir şey yok. Bilmiyorsun. O bir şey diyor. O başka bir şey diyor. Benim 3 muhasebecim vardı. Değiştirdim. Her biri ayrı konudan patlattı beni. Çünkü o farklı bir şey Bilmiyorlar ya, biliyor. O bilmiyor. farklı bir şey biliyor. Her biri de ona uymuyor falan böyle. Patlaya patlaya gittim ben yani. Devam et. Kas yapacağına video yap. Senin çok şeyler sinir oluyorlar senin. Beni hiç sevmiyorlar galiba. Yani çekmediği zaman da senin kitle çabuk çek diyor. Çektiği zaman da izleyen ne çekiyorsun diyor. Böyle Aynen, zor bir aynen. ikilem. Ama burada vücut var. Burada işte bundan kalma işte şu an. Hani Bayağı kol bayağı kalın ya. evet. O zaman çalış. İşte bu şey yeni kilo almaya başlıyorum dönemi. Ya o zaman da 448 haftada kaç yıl yapıyor? Evet. Bayağı yapıyor. Adamı, evet. Yani o zamandan beri bir sinirleri var. Evet. Devam et. Boşuna demiyoruz şu eğitim sistemini düzeltin diye. Sonra bu çocuklar niye böyle? Çok güzel fotoğraf. Bu ne yapıyorsun? Burada atlıyor musun? Atlarken mi Burada çekiyorsun? atlıyorum. Şey vardı o zaman. Ondan geriye sayıp kamera çekebiliyorduk. Evet. Kamera tabii telefon yok o zaman. Hı, tabii canım. Kamera çekiyor. Ondan geri sayımda atladığım şeyde Çok iyi denk getirmişsin. çok iyi denk getirdim. Atlayıp nereye düşüyorsun yani? Bob gibi yere düşüyorum direkt. Vallahi hiçbir önlem de yok. Benim öyle şeylerim var. Videoda da öyle bütün şeyim morardığı falan böyle videolarım var benim. Allah Atlıyorum Allah. oradan bir yere. Çünkü abi şey yani bizim sektörde bir şey yapıyorsan tam yapacaksın. Yani Tabii atlayacaksın. atlıyorsan Kıracaksın. atlıyorsun yani öyle dublöre mublöre bir şeye gerek yok. Ama çektiğin videolarda böyle aksiyonlu videolar yok senin değil mi? Bir iki tane vardı sonra yapmamaya karar verdim. Yani Aha. hiç o ortama girmeyelim. Ama o vücutla yapmışsın falan sen niye öyle videolar yapmadın hiç böyle ne bileyim hani hem değişik güç uygulanan videolar oluyor ya böyle garip Abi şeyler. biz Hiç öyle bir Tuna şey Tavus mi? muyuz? Yok abi ben Ha işte. giremem o taraflara ya. Tuna Tavus. Tuna Tavus. Sonra Tuna Tavus geldi de araba kaldırır hale geldi yani damacanı taşır hale geldi. Yok abi hiç benlik değil ki zaten bu pre-YouTube yani YouTube'dan bayağı öncesi 2010 bu. 2010. 2000 daha lisedeyim ya. Devam et. Öyle bir dönemdeyiz ki asgari ücrete gelen zamla sevinmek yerine sonrasında gelecek zamları düşünür olduk. Yeni video nerede? Yine bak altına. Oğlum! Onu mu konuşuyoruz burada? Senin kitle başka bir şey konuşmak istemiyor Ya, abi. ya. Sen Bir de şöyle bir şey oluyor benim kitlede. Şimdi ben çalıştığım ajansta bir kanal yönetiyordum. Kendi YouTube'um var. Instagram'da bir şey yapıyorum gibi düşün. Böyle projeleri dağılmışım ben. Her biri de ama çatlak patlak gidiyor şey olarak, süre olarak yani düzenli değil. O YouTuber Durağı kanalının adı. YouTuber Durağı'na video atıyorum. Abi Ağır Mimarı ne zaman gelecek? Ha, o- Ağır Mimarı ne zaman atıyorum? Abi YouTuber Durağı ne zaman? Çıkamadım o sarmaldan bir türlü çıkamadım yani ben. çok iyiymiş. O demek ki ama sanki biri de her yere girip onu yazıyor gibi de yani bir kitle Tabii o de. bir grup bence. Evet, bir Kendileri grup biliyorlar onlar. onlar birbirlerini. Yazın Ona diyor. yazdım abi yani öyle bir şey yapıyor. Devam et. Duyuyorum ki zamanda benden görüp mimarlık seçenleriniz olmuş. Ben de diyorum neden kulağımda bir çınlama var. Videolarını izleyip nasıl mimarlık seçmişler ben olsam korkardım. Aslında benim yapmak istediğim buydu. Ya ben insanları korkutma demeyeyim de. Abi zor yani. Bunu okuması da zor, yapması da zoru anlatmak istiyordum. Nedense insana sempatik geldi Sevdiler. konu. Baya saçma bir şekilde bir sürü insan yazdı bana. Senin sayende Mimar oldu. daha başlarken şey diyor. Senin sayende mimarlık kazandım diyor. 6 ay sonra senin yüzünden ne dönüyor o Allah yani. kahretsin. Öyle bir şey oluyor. Neden gerçekten ben de bilmiyorum. Yoksa ben hiçbir zaman şey övmedim. Abi mimar olun. Demedim. Mimarlık süper falan. Hiç öyle bir şey yok. Abi sürekli ben kendim batıyorum zaten videolarda. Yani arkadaşlar ben şu an batıyorum falan diyorum yani. O süreci de paylaşıyorsun yani. Tam batma değil de şeyi atıyordum hep. Şu mimarlığın programı para. Ofis para. Bu işi yapması para.
ya her şey paradan geçtiği için şey atıyordum. Arkadaşlar biz bir proje yapmak istiyoruz. Bu proje yapmak için bize 50 bin lira lazım deyip bak daha bunu işe başlamak için bile 50 bin lira lazımı anlatıyordum mesela. Böyle ofis kurma süreçlerini anlatıyordum falan böyle. Öyle şeylerimiz vardı. Devam et. Ağır mimar değilken. Bu 2000... 526. 2012 Hafta önce. 2012 falandır bu büyük 10 ihtimalle. sene mi 520? 52 hafta. 1 yıl. Hemen böldün. Ha 10 sene mi bu? 2016 mı? Aa. Peki yani seninle ilgili 526 hafta önceden bir şeyler var. Yani gerçekten dijital dünyada böyle bıraka gidiyorsun. Yani bu enteresan bir şey yani. Hani bizim atıyorum yani çocuklarımızın doğduğu andan itibaren olacak bir şey bu. Ama sen bu iki dijital geçiş nesli arasında en çok internette veri olan insanlardan birisindir herhalde yani bu kadar eski girdiğin. Abi şöyle 2007'de biz YouTube'a video atmaya başladık. Ya inanılmaz. 7. sınıftayız bu arada. O zaman şey vardı. Webcam'den direkt YouTube'a kaydedebiliyordun videoyu. Ha. Öyle bir özelliği vardı YouTube'un. YouTube'dan giriyordun, webcam'i seçiyordun, kayda başlıyordun. Bitirdiğinde YouTube'a yüklüyordu onu direkt. Biz onda sketch yapıyorduk mesela. Webcam'i açıyorduk ama webcam'i durduramıyorum ya. Elimle kapatıp sahne değişiyor. Tekrardan açıyoruz gibi saçma sapan videolar çekiyorduk. Ailemiz sonra kaldırttı onları. Yani ne bu dedi, saçma sapan şeyler dedi falan. 2008'de sonra benim vloglarım var ama oda vlogu. Daha vlog kelimesi yok. Facebook'ta kendi kendime yayınlamışım böyle saçma sapan. Geziyorsun. Evet, saat şu an sabah 5. Buyurun bu da benim televizyonum falan diye böyle. Sonra arkadaşlarıma gene farklı skeçler çekmişiz, bir şey yapmışız. Ama YouTube öncesi olduğu için bunu paylaşma, bir yerlerde görünür hale getirme alışkanlığı yoktu. Veya bir değeri de yoktu bunun bu arada yani. İnsanlar da niye böyle bir şey yapıyorsun ki falan diyordu o zaman. O yüzden dediğin gibi hani aslında ben bir şeyler yapıyordum. YouTube üzerine doğdu Gibi olmuş. gibi bir şey oldu. Bize bir Şu an ama platform o oldu eski yani. çektiğin içeriklerin bence şu an yeni içeriklerde kullanarak bir match ederek yeni hikayeler de üretebilirsin ya gibi geliyor bana. Yani kendi küçüklüğüne odayı çekerken birden şimdiki odan ve gerçi hani öyle şeyler var ya eskiyle yeniyi birleştire falan. Onlar aşırı değerli görüntüler Çok yani. kötüyüm ama ya. Yani çok cringe. Bence kesin kullan. Yani kimse de yoktur o veriler. Çok iyi O videolar yani. 2007'dekini ilk şeyleri sildirdiler. Onlar yok. Onlar olsa var ya. Sildirilenler YouTube'da da mı olmuyor? Yok. Tamamen yok. gidiyor. Bizim var. Uzun eşek videosu var. Onu bulurlarsa çok güzel bir video. o güzel olur. Onu uyarlarım da diyorsun. O hala YouTube'da var. Bulmak isteyen bulabilir onu ama zor bulması. Devam et. Reis ben gelecekten geliyorum. Zamanında YouTube'u ilerletecektin aslında biliyor musun? Çok farklı hayatın olacaktı ama sen bıraktın reis. Artık sen de herkes gibisin. Burada geri dönmeye çalışıyorum şurada. YouTube ama. Aynen YouTube'a geri dönmeye burada çalışıyorum. burada batmış insan var bak. Gerçek bak. Neydi batışı var burada bak. Ben hiç tanımasam bu adam yeni batmış derim. Aynen. Bakışlarda. Devam et. Hiç komik olmayan sok muhabbetler anlatıyor ve sürekli keşfetime düşüyor. Sürekli keşfetine düştüğüm için burada bir şeyim var. Demek ki iyi bir şey. İyi bir şey yapıyorum. Şey mi acaba? Anlatım sistemin algoritmayı destekleyen ama beklentisini yükselten bir şey mi acaba? Evet, belki de sonundaki şeyden daha yüksek bir şey gelecek. O kadar güzel hazırlıyorsun ki. Evet. Finallerine de uydurman gerekecek o zaman. Ama- Gerçeğini söyleyelim. Evet yani uzaylı gelmesi lazım. O zaman sonunda anladım yani. O da gelmeyeceğine göre. Evet. Mesela burada ne anlatıyorum ben? Bilgisayarı patlatmış bir şey. Ofisteki çalışanın bilgisayarını evimde otururken o da evindeyken ben bir şekilde patlatıyorum. Onun hikayesi mesela bu. Kendi içinde bir şanssızlık hikayesi yani. Oradan çok bir şey de Beklentisi. beklememek lazım. Belki de RG 136.72. Belki de senin beklentilerin biraz fazladır. Devam et. Tebrikler abi. Bir 10 yıl sonra 1 milyonu kutlarız demiş. 2 yıl olmuş hala 1 milyon olmadı. Galiba doğru olacak bu. Ya o da çok saçmaydı şimdi. Ben yeni YouTube'a bir şeyler yapmaya başlamışım tekrardan. Bunu attığımda. 500 bin küsür abonem vardı benim. 480-500 bine yakın. Ama arada ben battım, yapmadım bilmem ne oldu ya. 5 yıllık, 4 yıllık bir gap var. Yani hiç abone artmadı, hatta düştü. Sonra ben 5 yıl sonra gelip 600 bini kutlayınca insanlar gerçekten altına şey yazdı. Yani yapsaydın, devam etseydin, neredeydin, Zaten nerede? bunu mu kutluyorsun bilmem ne yazdılar. Arkadaşlar ben de ilk defa 600 bin olmuşum. Yani ben de bir kutlamak istiyorum. Ki 5 yıl sonra ilk defa devam ediyorum. 600'e gelmişiz. 600'e gelmiş. Benim için önemli bir şey. Çünkü ben belki de yok olacaktı bu kanal yani. Oradan ben bu tarafa gelmesini kutluyorum. Onları da anlıyorum.
Ama şey yani ufak sevinçlerimiz bunlar da bizim. Lütfen bizimle beraber Hoş sevinsinler. gördün. Devam et. Ya kaç kere görmek istemiyorum dedim ama yine karşıma çıkıyorsun. Güzel PR, ona da tamam ama komik değilsin be kardeşim. Lütfen yapma. Yaşamadığın hikaye yaşanmış gibi anlatmak sana kısa vadede kazanç, uzun vadede utanç sağlar. 5-6 sene sonra bu işlerden utanırsın. Lütfen. Sen beni engeller misin? Ya sonu çok güzel. Bu Sen arada beni engeller misin? 2 yıl olmuş, ben hala utanmıyorum anlattığım anılardan. Bu arada yaşanmamış değil, gerçekten kanıtlı. Hikayeler net yaşanmış. Hikayelerin hepsi yaşandı. Komedi ana amacın değil. Yani onları oturtmak lazım sanki. Enteresan yani. İnsanların ilk önce bunu anlaması Komedi lazım. değiliz. Gülmek istiyorsan Cem Yılmaz izleyebilirsin. Evet, Hani Cem orada Yılmaz bir vaat var hani Evet. şeyde. Burada yok. O yüzden sıkıntı değil. Lütfen bu tarafa yapalım ama ben şey anlamıyorum. İlgilenmiyorum dediğin zaman çıkıyor. Yani çıkmam karşısına. Mesela gerçekten insanlar beğenmiyor olabilir. Ben de bazı içerikleri beğenmiyorum. Görmek istemiyorum dedi diyelim. Demiş sanki sonra tekrar çıkıyorsun. Algoritmada bir şey mi buldun acaba sen? Ben bir loophole İstemeyene buldum de, galiba. istemeyene de geliyor musun acaba? Mark Zuckerberg beni araştırıyor değil mi? Yani, Allah bu ne adamı... yapıyor abi bu adam falan diye böyle. Önermememiz lazım bu adamı ya. İstemiyorum diyebilirsin. Hesabı engelleyebilirsin. İlgilenmiyorum. İlgilenmiyorum'u seçebilirsin. Bu tarz içerikler karşına daha az çıkabilir böylelikle ama işimizi iyi yapıyorsak muhtemelen çıkacağızdır karşına yeniden. Ya devam et. Bu nasıl oturma şekli? Terbiyesiz. Bu bayağı önce geldi, evet. Bu ben tiyatro gösterisinden benim. Ben burada böyle oturmuyorum orada. Bu bir anın hani bir atlama anının sonu gibi düşünebilirsin. Ama ben oturmadan... Nerede oynuyorsun tiyatro? Ne bu? Abi lise ya. Lise Ha, lisede tiyatrosu. oynuyorsun, Aynen. ha. Lisede, üniversitede ben tiyatro yaptım. Ama yani kendi... Hangi oyun bu? Yani öyle bir... Turgut Özakman falan oynanırdı Yok, ya. öyle Aşçı bir- gençler falan öyle bir... Yo, ben adını dahi hatırlamam Ha, o yani kadar. şeylerin. Burada böyle bir yorum gelmiş, ben bunu görmemiştim ama ben oturmadan da ekstra bir linç yedim. Mimar Selim videosunda, Ömer Lan'ların ilk videosunda yedim. Orada da şöyle oldu. Şimdi Selim abinin biraz rahatsız. Biri rahatsız olduğu için çok dik oturma durumunda kaldı. Hatta bir sırtına yastık falan şey yaptık. Sağ olsun o da yani hiç kırmadı bizi, geldi, katılım gösterdi. Ve o ağrısına rağmen çok enerjik bir şekilde Çok enerjik sundu. bir adam ya. O Çok enerjik bir adam kendiliğinden yani. enerjik, evet. Şimdi ben de ilk defa videodayım ama ben normalde de bir yerde bir şey konuşurken şöyle oturmayı severim yani. Şişman olduğum için. Hani zaten bacak üstüne tam atamıyorum. O yüzden bilek bacakta ve böyle oturmayı severim. Şimdi şöyle bir algı oldu. Karşında adam gelmiş, seni saymış, etmiş. Karşına Mimar Selim gelmiş. Sen ne biçim oturuyorsun terbiyesiz. Algısı oldu. Ama o tamamen Selim abinin yüceliğinden gerçekten benim de karşısında tezat oluşturmamdan kaynaklı. Yoksa ben birçok konuğumun karşısında böyle oturdum ve kimse bir şey demedi. Onun orasında Onun olan bir... dikliğinden. Evet. Ömer Şanlı. Çok güzeldi kardeşim valla ağırlamak seni. Güzel Eyvallah, muhabbetimizi teşekkür ederim. yaptık, eğlendik, güldük. Konuk müzemize bize bırakacağın bir hatıra var mıdır? Var. Tabii ki. Bana dediler ki kendini hatırlatan bir hatıra getir dediler. Ben de Bakayım. şöyle bir şey getirdim abi. Kendini... Direkt kendini getir. Evet çok güzel. Ya bunu bir ressam arkadaşımız Instagram üzerinde sağ olsun yapmış, bana gönderdi. Ha. Ama ben ofise koyamadım çünkü ölmüşüm gibi duruyor yani ofiste. Niye buraya koyuyoruz o zaman? En azından yani bu anı olarak. dursun diye şey yaptım. En azından biz koyamıyoruz, görünemiyor hiçbir yerde, burada bir yerde görünür belki. Senin hangi dönemini anlatıyor bu fotoğraf? Bu ne zaman biliyor musun? Mimar şirketimizi kurarken çektiğim fotoğraf bu. Umut dolu bir Aynen, umut dolu bir adam. O zaman Steve Jobs hani fotoğraf gibi. before after yapsaydık keşke ya. Şuraya da after'ın da oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ömer'e çok büyük alkış. Teşekkür ederiz. Şöyle koyacak hakikaten ölmüş gibi ya. Etrafında çiçekler. Önüne hani çiçek.